Evet, yayın başladı. Şu anda internet harcayan her şeyi kapatmam gerekiyor ki yayın adam gibi olsun diyeceğim. Hala biri gelmedi, bekliyoruz. Hala biri gelmedi. Bu arada şunu kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum. Bir dakika, şunu şuradan düşürelim. Tamam, böyle daha çok daha az internet harcar. Hala bir gelmedi. Yayına da 1,5 saate yakın bir zaman var. Belli yok ama mükemmel. Nasıl lan? Tekrar kötü oldu. Şimdiden yayını... biri geldi. Şimdiden yayın yani canlı olmadan izleyenler için hoş geldin diyelim. Daha 1 saat 19 dakika var, yani daha çok var. O sırada ne yaparız bilmiyorum. Tabii yayın, bu bilgiyi bilgisayardan adam gibi yayın da açamıyorum. O da sıkıntı. Daha tabii şu anda canlı yayında izlemiyorsanız daha bu zamana kadar hiç kimse şu anda sıfır. İyice eğer canlı yayın devam ederse, bir sıkıntı olmazsa, canlı etkinliğe 20 dakika falan kala, bir 10 dakika 15 dakika kala oyuna gireceğim ki hiç sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Büyük ihtimal bu yayını
Eğer şey olmazsa video halinde izleyeceksiniz ama kesinlikle izleyeceksiniz. Yani inşallah canlı yayında olur. Çünkü canlı yayın açmıyordum bayağıdır. Daha kimse gelmedi. Yayın durumu kötü. Hala bekliyorum. Geri yok falan diyor. Onlar geri düzeliyor genelde de. Yani bu yayın için genelde maşallah diyelim. Maşallah dediğin 2 dakika yaşıyor ya. Vallahi maşallah dediğin 2 dakika hızlı. Tam bunu derken biraz önce yine aynı hatayı verdi. Şu anda kimseyle konuşmuyorum çünkü hala izleyen kullanıcı sayısı 0. Biri geldi sonra geri gitti. Yani bizim böyle de bir saate yakın bir zamanda idare edip 1 saat 17 dakika kaldı bu arada. Yine aynı hatayı verdi ya. Evet hala 0 kişi. Ulan eski bilgisayarım. Allah Allah. Eski bilgisayarım kat ve kat daha kötüydü buna göre yine de bu hatayı vermiyordu. Benim tüm canlı yayınlarım eski bilgisayarımdan. Ve gidin izleyin. Hepsi de gayet düzgün bir şekilde olmuş diye. Mesela Metaverse canlı yayını vardı. Volker'ı aldığım bir yayındı. Mesela o yayın çok uzun sürmüştü. 1 saate yakın bir yayın yapmıştım. Sonra Pigi canlı... Allah Allah yine aynı hatayı verdi. Peki bu yıl not canlı yayını yapmıştım. Yarım saat sürmüştü. Metaverse kutu dağıtma o da falan ya. Tüm yayınlarımı saymayayım şimdi. Şu anda hala boş yere konuşuyorum. Hala kimse gelmedi. On dakikayı idare ettik yine. Maşallah derin harbi 2 dakika yaşıyor. Ben bir tabii hala kimse yok.
Abi hala kimse gelmedi ya. Belki sonlanırsa hemen ardından Bedwars'u başlatacağım yine. Yani illaki o canlı etkinliği yayında göstereceğim size. Tabii izleyen olursa kötü gittik. 15 dakikada hiç kimse gelmedi. Ha, galiba 16 dakika oldu hala. Bu arada eğer aboneyim diye cevaplayan 3 kişi olursa uzun zaman sonra facecam ekleyeceğim. Evet, uzun zamandır facecam yapmıyorum. Bayağı oldu yani. Bir yıldan fazla oldu. Facecam yapacağım. RGB kulak... Tabii daha hala yayında kimse yok ama eğer facecam yapmamı istiyorsanız bu yayında 3 kişi aboneyim desin. Ve ben de bu yayını kapatıp facecam'li bir yayın açacağım. Yine aynı bir tek facecam'li olacak farkı. Tabii hala kimse yok. Ya oğlum niye hala kimse gelmedi lan harbi? Discord'dan mesaj mı atsam ki birilerine? Etkinliğe girdiğimde de bana joinlemek istiyorsanız hesabımın adını yazdım. Oradan girin ve follow'a basın. Artık arkadaşlık isteklerini kabul etmeyeceğim. Zaten bir kişilik yerim kaldı. Bir ya da iki. 1 saat 5 dakika kaldı yayına ve şu ana kadar bu internette iyi idare ettim. Maşallah diyeyim yine. 20 dakika olacak neredeyse hala kimse gelmedi. Ha, harbi maşallah dediğin 2 dakika yaş. Hala bekliyorum birilerini. Aga ben bir su alıp geliyorum aşağıdan. Hemen su alıp geliyorum.
Su da içemedim, geri geldim, evde sular kesik. Hala yani kimse gelmedi yayına. Aga hiç mi kimse? Bu arada 3 dakika sonra Brawl Talk var. Bu yayının içinde onu da izleyelim mi? İzlemeyelim. İzleyelim mi? İzlersen büyük ihtimal video çöker. Şimdi şuradan yeni bir sekme açıp buraya taşıyacağız. Tabii kesin yayın kapanacak. Kapanma. Bu arada benim canlı yayınımı da görüyorsunuz burada. Evet, Brawl Talk'u kaliteyi düşürüyorum. Evet, Brawl Talk'u da açtım. İnşallah yayın çökmez. Bu yayının içinde birlikte Brawl Talk'u da izleyelim. Belki artık çok kişi oynamıyor ama yine de izleyelim. Evet, tankür falan da şu an çok kişi başladı. Acaba şimdi mi başlıyor ki lan? Lan ne zaman? 1 saat diyor, evet. 1 saat sonra etkinlik bizimle. Bedwars'taki ilk canlı etkinlik bizimle olacak ve konuşamıyorum da ya. Evet, başladı. Kaliteyi düşürmemin sebebi canlı yayın çökmesin diye. Allah Allah, konuşamıyorum daha ikide bir aynı error. İkisini de birlikte yapacağız inşallah. Yapabileceğimizi hiç sanmıyorum. Evet, 45 saniye kaldı Brawl Talk'ta internet çökmezse hiç çökmez, yani yayın kapanmazsa. Kaliteyi bayağı düşürdüm şu anda temiz için. Evet, 25 saniye kaldı. Altyazıları da açalım. We are back from our summer break. That is correct, my human friend Paula. What's that? Meet Danitron 3000, a genius robot I developed myself, capable of presenting any update. Correct. I see. Good job, Danny. And welcome to Brawl Talk. I'll be back. Evet,
the Wild West, but not entirely. We introduce you to the Robot Factory, the home of all those crazy robots you see in Star Park. It's also a perfect link to our newest chromatic brawler, Sam. He's the second member of Belle's trio and literally her partner in crime. He also has some Unique to Brawl. When equipped with his Knuckle Busters, he does a stronger close-range attack that can hit multiple enemies at the same time. When he doesn't have them, his attacks are not as powerful, but they are faster. And while he has his Knuckle Busters, his super bar is always full, meaning he's the first brawler who already starts with his super available. Activating his super with his Knuckle Busters on will throw them and will damage everything on their way. He also gets a temporary speed buff. Activating the super busters back to his arms and damage everything on their way back. While Sun doesn't have his weapon, he'll have to charge his super in the normal way, by hitting his attacks. Or he can collect his Knuckle Buster again. Sam will get the Caesar Sam skin at the last tier of the Brawl Pass. And the first king of the Brawl Pass is Desperado Pope. Completing the Calamity Gang will have Lawless Lola as the Power League skin and Crowbone for gems. We will also be getting Moon Bunny Squeak for the Moon Festival in Asia, Stonk's Pen, it will make sense, I promise, and Mecha Mortis, our newest 299 gem skin with custom voiceover and visual effects. And if you get him on release month, a whole set of his pins for free. Also, it will unlock 2 color variations in the shop for 49 gems each. And lastly, Trick or Treat Leon, which will be available around Halloween. We'll have other skins for Halloween, but they will come in a different update. And speaking of skins, all the robots got finally remodeled. They are a lot more polished, shiny, and brawly. We'll be getting another awesome 3D animation feature Pan and 8-bit, and to celebrate that, we'll be getting a new PvE mode. In this mode, joins across the map and protecting him from the waves of bots. If 8-bit is defeated, you lose the game. If you and 8-bit survive until the end, you win. In this mode, 8-bit will be walking around and doing some work, so we'll be in a team of 4. But also make sure you always have him in your sight. You can swap brawlers. You can either request or receive a request to swap a brawler, and if everything looks great, you can accept it. That could be a really good idea to secure a good brawler first, or if they We'll have a second brawler which will be released later in September. Gus is a very weird kid in his PJs and looks like he hasn't touched grass for a while. But besides his catchy vibes, Gus is actually a support brawler with the ability to heal and protect a lot. He charges a new bar. Once this bar is full, the next attack, if your allies touch this ghost, they will heal. You can drop multiple ghosts in the map. With his super, he's able to cast a shield either on his allies or on himself. To cast it, feature shot. To use it on yourself, you just tap the super button as if you would be auto-aiming. And great news, if you look forward to unlocking him, he will be super rare, which is quite easy to find in boxes. Yeni süper Trophy ender reset is geldi. getting longer. It's now every 8 weeks Vay in be, line with the çok Brawl uzun Pass süre season. oldu lan We are süper ender partnering with some gelmeyeli. awesome esport teams, and you'll be able to Ne support kadar- them too by getting their profile picture or pings from the shop. New challenges and quests with new challenges and quests Would support. Brawl Pass seasons. We are partnering with some awesome esport teams, and you'll be able to support them too by getting their profile picture or pings from the shop. New challenges and quests with new sprays and profile pictures as rewards. The Robot Factory environment is also available in Showdown. New gadgets for Buzz and Grief. Gears price reduction. And a message from the future. We managed to travel in time and get Frank from the future to tell you a bit more about what we have planned for Brawl Stars in the future. How do you do, fellow kids? Wait, that's from the past. Sorry, Frank. So, we're all aware that we have some players who are concerned about the future. What do you have for the community? Well, for the last few months, we've focused on designing and building our high-level roadmap for the future. And this is the first time ever we are talking about our future plans with you, our players. Why are we doing this? We feel there's a disconnect between you and us, and we'd like to resolve it. So, let's talk about the next update. We are going to rework Gears. We didn't plan to make changes to the system this year, but we understand your feelings and frustrations about it, and we share most of them. Consequently, we decided to prioritize this and push back other changes. In fact, we're going to make some changes already in this update. We reduce the cost to craft gears and gear levels by about 50% in the coming update by reducing the amount of required scrap and tokens.
So, should we talk about October a little? The flow on how you acquire gears and decrease their cost. And at the same time, we're going to introduce additional, more specific gears which won't be usable for all the brawlers. And can we talk about what happens to existing gears? We're pretty much hitting the reset button for gears and will reimburse all existing scrap, gear tokens and already crafted gears to you. This will happen in coins, and coins will play a much bigger role in how to unlock gears in the future. This essentially allows you a full respec for gears once the October update arrived. Refunds will be based on the total amount of scrap and gear tokens you've collected since we've introduced them last year. Cool, and there is more, right? Why, Paula? Yes. We are also reworking the existing PvE weekend modes. We ultimately don't believe with a new, more dynamic PvE system, which will introduce new features including multiple stages, persistent power-ups, different environments and new types of enemies and bosses. Tell a story in the future. That's right. The timeline becomes a bit more uncertain at this point. However, there are a few bigger topics we would like to tackle. And the first one is affecting the current progression system and its reliance on luck in order to unlock brawlers. We would like you to have more say in which brawlers you unlock and when, as well as which brawlers you would like. A huge impact on how brawlers played and will give every player a clear goal in the game. We'd like to get these changes into your hands as fast as possible. And there are more things the team is working on. Yes, we would like to make it more meaningful to improve playing certain brawlers. The concept of mastery. Think clearer goals, rewards, you get it. Additional items on our current list of things to do are matchmaking, a better sense of collecting cosmetics and more ways for you to show them off, as well as tools for you to share cool moments in the game on social media directly from within the game. We'd also like to introduce ways for you to recruit your friends, and yes, in parallel we've started working on a system to report other players for things like grief play. We're likely going to roll this one out rather sooner than later and start the process of collecting data. This isn't a complete list of everything we'll do, but these are the topics currently taking the majority of our focus. You can learn more about upcoming features as usual here in Brawl Talk. And with this, thanks for watching, like and subscribe, and see you in October. And giveaways! Yes, the Brawl Stars creators will be giving away Moon Bunny Squeak. So search for hashtag BunnySqueak on social media and read the rules to participate in the giveaway hosted by the Brawl content creators. And this isn't a list. What's wrong with me? I did it perfectly before. I remember. And if everything looks great for you, you can access. Evet, Brawl Talk'u izledik. Tabii siz büyük ihtimal çok iyi izleyemediniz. İyi bir güncelleme gibi duruyor. Yani yeni Süper Ender geliyor 2 yıl sonra, belki de 3. Evet, 2 yıl oldu. 2 yıl, hatta 2 yıl 5 ay, evet. Süper Ender geliyor. Gelecekle ilgili planlarından bahsettiler. Yani onlar da farkına vardı herhalde artık. Brawl Stars'ın şu 2020 yılı kadar popüler... Lan tam bir... ...2020 yılındaki kadar şey olmadığını anladılar. 2020 yılında dünyanın en popüler oyunuydu. Lan oğlum niye konuşturmuyorsun beni? Hedeflerine varan Mega Mortis geliyor, yeni bir mega kostüm, 300 taş. Güzel bir kostüm, yeni bir mega kostüm yani. Bu arada hala 0 kişi, şu anda bunları söylüyorum. Canlı yayının bu arada kaç dakika kaldı etkinliğiniz? Allah Allah, konuşturmuyorum yayın beni. 47 dakika kaldı. Ben bir 10 dakika kala oyuna gireceğim. Yani yarım saati gibi bir zaman içinde oyuna gireceğim. Veya daha geç gireyim de yayın çökmesin. Çünkü canlı yayının ortasında oyunun çökmesini istemiyorum. Ya o etkinliğin ortasında. O yüzden bir 5 dakika falan kala girerim ya. Allah.
Yani Clash Royale bile eski kitlesini topladı, bir ara Brawl Stars'ta toplar diye düşünüyorum. Yine etkinliğe bakalım bir.